Peki Chris Cornell. Hastasıyım. Evet. Aramızdan ayrıldı. Müthiş. Yani rock müziğin duayen seslerinden biri olarak ayrıldı Chris Cornell. Çok değişken bir sesti. Muhteşem bir rock vokal. Muhteşem kirli sesler. Yani bu kadar mı distortion bir sese yakışır? Fakat bir o kadar da sesle ilgili sıkıntı yaşamış bir vokal. Yani çok problem yaşamış. Çok kötü canlı performansları da olan. Çok muhteşem canlı performansları da olan. Hiç arası olmayan bir vokal. Chris Cornell. Yani bir dinlersiniz böyle olağanüstü şiir gibi akıyor. Bir orkestra arka önünde bazen dinlersiniz ses çıkmıyor, kısılmış. Yani işte dediğim gibi hani erken tükenmeye çok mahkum bir karakterdir bu tarz seslerin çoğu. Çoğu. Hepsi değil, çoğu. Ama bu kadar lezzetli kirlisi de bulunur mu bilmem. Müthiş. Seslerin hepsi file gördüğünüz gibi. Konuşurken de böyle de yapabilirsiniz yani. Hatta şurada konuşmasın. Bak. Aslında fena değilmiş ama hafif bir dipte var. Müthiş geçişleri var gerçekten bakın. Müthiş o kafa sesine geçişteki olağanüstü. Sol la mi. Evet. Öyle bir sole geçişe bakın tekrar. Tamamen ses sanki içeri düşüyor gibi değil mi? Baksanıza. Evet. Gidiyorum. Benzer şeyler. Yani. Özellikle şu geçişlerde hep aynı şeyi kullanıyor bakın. Önce boğazını düşürüyor, sonra pozisyon alıyor. Yani önce içeride. I can see you, see. Tam o bölgede. Yani özellikle kafa sesiyle geçtiği her yerde. Mesela geçiş tonları sol üzerinde. Bu ses. Sol. Zaten görüyorsunuz değil mi? Sesin gırtlakta olduğunu gösteriyordu. Bakın A'ya dikkat edin. Açık. Bir yerde o kirlilikten parlamaya dönüşmesi gerekiyor. Hep o kirlilikle gidemez çünkü. Gidelim. Dizler. Dinlemesi olağanüstü zevkli. Ama işte bence bu akustik tadda müthiş iyi parlıyor yani. Çünkü sesinin dayanma gücünü buna çok iyi yetiyor. Ama ya orkestra performanslarının çoğu çok değişken. Net söyleyebilirim. Çok değişken. Yani bu stilde okuyanların arasında benim en beğendiğim sesti yani gerçekten.
Si natürel. Tiz bölgelerde tamamen kafa sesinde ve parlak. Dikkat edin yani. Geçişlerde özellikle sol üzerinde mutlaka kirletiyor. Kirlettiği sesin üzerinde tekrar devam ediyor ama mutlaka tekrar parlaklığı buluyor. Bakın. Si natürel tertemiz. Si bemol. Yıkıldı. Fena. Çok yorucu ama ya çocuklar. Ya bu lezzeti dinlemek çok güzel de. Gelsin. Oldukça sıkarak. Ama parlak bir yerde keşfederek. Yani parlayan pozisyon. Hey! Bu pozisyonu bulmadan mümkün değil, yakalayamazsınız. Re natürel. Deli ya. Deli yani. Olağanüstü. Hani herkesin yapacağı işler değil. Gerçekten yani. Gerçekten öyle. Chris Cornell'a özen yapan şey sadece çıkardığı notalar değil. O notaları çıkarırken verdiği lezzet, o distortion'ın kendine az tınısı. Hakikaten zor. Yani kirli ses verirsiniz. Yani işte veren çok şarkıcı var. Türk veya yabancı. Fakat o lezzet gelmiyor ki hepsinden. Ya aynı lezzet gelmiyor. İstediği kadar bağırsın. Çoğu bağırmayla karışık bir şey veriyor. Şu tını, ya sanki re notasını hiç önemsiz bir şeymiş gibi gösteriyor değil mi? Tamamen lezzete kilitliyor sizi. Ne kadar tize çıktı demiyorsunuz da oha be harika tınlıyor diyorsunuz sürekli. Yarı falsetto gibi girip dehşetsin. Yani bu parlaklık değil içeride. Öyle bir güzel kir var ki. Si natürel genelde tam ses. Fakat biraz önceki re sesi sanki biraz böyle falset gibiydi. Fakat çok güzel kirletilmiş bir falset. Olağanüstü bir kayıtmış. Gönderen kim göndermişti? Muhteşem bir kayıt göndermişsin. Genelde böyle iyi seslere çok kötü kayıt gönderiliyor ve en çok herkes ondan şikayetçi. Yani bu adamı bu şarkıyla mı dinledin hoca falan diyorlar ya. Müthiş bir şarkı göndermişsin. Müthiş bir performans. Neredeyse hiç detone falan da yok. Canavar gibi okuyor. Yani öylesine tiz notlardan sonra yani genel olarak rock şarkı söyleyenlerin birçoğunda hani neyi önemseyeceğiz? İşte deton oldu, deton olmadı. Bunlar hani çok kıymetli olmuyor. Çünkü genellikle o kirletilen sesler zaten natürel ses değil. Yani natürel şekilde çıkan sesler olmadığı için kontrol sürekli kaybedilerek ses üretiyorsun. Sürekli kontrol kaybederek, sürekli farklı pozisyonlara zorlayarak. Tabii ki pese falan döndüğünüzde zaman zaman sallanmanız çok doğal oluyor. Bunu rock müzikle ilgilenenler bana diyor ki işte hocam zaten normal değil mi falan. Tamam normal de ne olarak değerlendiriyoruz yani. Burada biraz önce Alim Kasımov'u izledik. Yani arda arda o kadar çok şarkı dinliyoruz ki birbirini kıyaslıyorsun bir süre sonra farkında olmadan. Ben de öyle yapıyorum. Fakat Chris Cornell benim hakikaten dinlediğim en olağanüstü ses. Fakat bu olağanüstü sesin diyorum çok kötü performansları da var. Dinlemeye tahammül edemeyeceğiniz kadar kötü konser performansları da var. İşte bu değişkenlik maalesef rock solistlerin birçoğunun başında olan beladır. Kaçırılmaz son. Çünkü teknik çok iyi olduğunuz bir gün ve çok kötü olduğunuz bir gün olarak böyle ikiye ayrılır. Hakikaten ikiye ayrılır yani. Çok nadirdir. Kendine çok iyi bakması gerekiyor ama genelde iyi de bakmıyorlar. Bunu biliyoruz. Peki çok kısa da olsa bakmış olduk. Onu da anmış olalım.